Herkese merhaba. Meni boşalma sırasında yanma, ağrı neden olur? Bunu anlatacağız kısaca bugün. Arkadaşlar meni boşalmasında ağrı, yanma olduğu zaman kişide bir sonraki cinsel ilişkiye karşı isteksizlik olmaya başlıyor. Ve cinsel ilişkiyi çok keyifsiz bir hale getirdiğini söylemek lazım. Bunlar bazen münferit olabilir. Yani bir iki kere olur, geçer. Ama bazen de hastalarda haftalarca, aylarca devam edebiliyor. Burada bizim meni boşalma sırasındaki yanmanın en sık gördüğümüz sebebi prostat iltihabı. En çok bundan oluyor. Bunun da en sık gördüğümüz sebebi açıkçası gençlerde özellikle dışarıdan alınan ilişkiyle dışarıdan alınan mikroplar. Dışarıdan alınan cinsel yolla alınan birçok mikrop var arkadaşlar. Bunlar yani saysam 10-15 tane mikrop sayabilirim. Bu mikroplar vücuda girdiği zaman eğer erken dönemde teşhis ve tedavi edilmezse ne yazık ki mikrop ilerleyerek hem prostata hem de testislere sirayet edebiliyor ve oralara girdiği zaman özellikle prostata sirayet ettiği zaman prostatta kanlanma, bizim dışarıdan verdiğimiz ilaçların kanlanması zayıf olduğu için, konsantrasyonu düşük olduğu için bizim buradaki tedavi etkinliğimiz zayıf oluyor. Mesela prostat iltihabı olan hastalarda biz idrar yolu enfeksiyonu olduğu zaman birkaç gün tedavi verirken iyileştiği zaman hasta prostat iltihabı olduğu zaman birkaç ay şeklinde yani aylarca tedavi, antibiyotik tedavisi vermek zorunda kaldığımız hastalar olabiliyor. Sıkıntılı bir durum. Yani prostatin böyle çok net bir tedavisi yok ne yazık ki. Bir de şöyle bir sıkıntılı bir durum daha var. Biz hastalarda cinsel yolla bulaşan hastalıkların teşhisini koyarken bizi böyle dört dörtlük gösterecek bir test yok. Üretral sürüntü kültürü dediğimiz penis ucundan sürüntü alıp kültürünü yapabiliyoruz. Ya da işte lamla direkt bakı şeklinde yapabiliyoruz. Ya da en iyi teşhis eden yöntem hangisi diyecek olursanız multiplex PCR testi. Multiplex PCR testinde aynı korona testini PCR'la test edermiş gibi, varlığını ortaya koyarmış gibi biz birçok mikrobun PCR'la varlığını ortaya koyabiliyoruz. Açıkçası bunların tedavisini yapmak için de geniş spektrumlu birçok antibiyotiği aynı anda hastaya vermek durumunda kalıyoruz. Şey de çok önemli. Hastanın partnerinin aynı anda tedavi edilmesi çok önemli. Çünkü hasta bu mikroptan arındırıldıktan sonra aynı mikropla tekrar karşılaştığı zaman tekrar aynı sıkıntıları, aynı enfeksiyonu tekrar yaşıyor ister istemez. Bir de şöyle bir şey var. Tabii hasta mesela gelmiş, enfeksiyon olmuş, tedavisini vermiş, iyileşmiş. Sonra hasta bunu umursamıyor. Bir daha enfeksiyon oluyor, bir daha enfeksiyon oluyor, bir daha enfeksiyon oluyor. Belli bir süre sonra artık bu mikrop ne yazık ki şeye yerleşiyor, prostata yerleşiyor ve sıkıntı olmaya başlıyor hastalarda. Burada dediğim gibi erken teşhis ve erken tedavi çok önemli, baskın bir tedavi çok önemli. Bu çünkü prostat iltihabı aynı zamanda yumurtalık iltihabı bu sperm kalitesinin bozulmasına aynı zamanda kısırlığa kadar ilerleyen bir sürecin bir parçası olabiliyor hastalarda. Meni boşalmasında dediğim genellikle bu şekilde. Nadiren de şu durumlardan olabiliyor. Hastada mesela diyabet vardır, şeker hastalığı vardır, sinir hasarı vardır. Hasta bu tür hastalarda sinir hasarına bağlı bu penisin meninin geçtiği bölgelerde meni geçtikten sonra yanma, ağrı yapabilir. Bazen psikolojik de olabiliyor. Depresyon, kaygı, stres olduğu zaman hastada gene meni çıkışında ağrı olabiliyor dediğim gibi. İleri yaşlarda da prostatın büyümesine bağlı. Prostat enfeksiyonu gelişen hastalarda gene meni çıkışı sonrasında hastalarda yanma, ağrı olabilir. Bazen de bizim cerrahi olarak müdahale ettiğimiz meni yollarından yani prostat ameliyatı, idrar yolu ameliyatı ya da işte taş ameliyatı yaptığımız hastalarda, sonda taktığımız hastalarda o bölgeyi biz eğer tahriş ya da tahribat yaparsak o hastalarda gene bu hastalarda da ne yazık ki meni çıkışının sonrasında yanma ve acıma olabiliyor. Tedavide neler yapıyoruz? Tedavide yaptığımız tedaviler genellikle önce antibiyotik tedavisi. Mutlaka antibiyotik tedavisi veriyoruz hastalarda. Bazı hastalarda prostat ilaçları dediğimiz alfa bloker ilaçları veriyoruz. Bazı hastalarda bitkisel tedaviler yani fitoterapi ekliyoruz. Hastalarda o prostatın olduğu bölgeyi yumuşatması, kanlanmasını arttırması için. Bununla beraber kronik prostatiti olan hastalarda mutlaka rektal prostat masajı yapıyoruz. Aynı zamanda ozon tedavisi ya da prostat içine antibiyotik enjeksiyon tedavileri yapılabilecek tedaviler arasında ama bu tedavilerinin hiçbirisinin tam olarak garantisi yok. Hani bu tedavi yaparsın kesin iyileşir, şu tedavi yaparsın kesin iyileşir, bir de ortadan kalkmaz diye bir şey yok ne yazık ki. Dünyada bunun tam olarak yani prostatitin özellikle kronik prostatin tedavisini tam olarak verebilecek birisi yok ne yazık ki. Ve böyle de ciddi bir hasta grubu var.
ister istemez. Ama bu kronik prostatit olan hastaların hepsinde meni çıkarken yanma olacak diye de bir şey yok. Birçok farklı semptom ve şikayetlerden oluşuyor prostatit hastalığı. Ama meni çıkışı sonrası yanma genellikle dediğim gibi prostat iltihabından ya da cinsel yolla alınan mikropların geliştirdiği enfeksiyonlardan sonra meydana geldiğini söylemek doğru. Mutlaka ve mutlaka dediğim gibi hemen tedavi, partner tedavisi hemen yapılmalı. Bu tedavi yapıldıktan sonra hemen olumlu sonuçlar arkasından geliyor. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.